Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle harika bir börek tarifi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Ayrıca çok az bir malzemeyle hazırlayabileceğiniz çok pratik bir börek tarifi. Sadece 2 bezeyle çok pratik bir şekilde bir tepsi börek hazırlayabilirsiniz. Ben böreğimi ıspanakla hazırladım ama istediğiniz gibi farklı iç harcı da kullanabilirsiniz ama bence bu böreğe ıspanak da çok yakıştı. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce geniş bir yoğurma kabın içerisine 5 su bardağı unu alıyorum. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığından birazcık fazla tuzu ilave ediyorum. Ve yarım tatlı kaşığı kadar maya ilave ediyorum. Aslında bu tarifte kuru maya yok ama ben böyle içerisi kat kat oluyor. Biraz fazla çıtır oluyor. Çok da çıtır olmasını istemiyorum. Yani birazcık yumuşak olmasını istiyorum. O yüzden yarım tatlı kaşığı kuru maya ilave ettim. İsterseniz hiç kullanmamayı da bilirsiniz. Evet, daha sonra kontrollü bir şekilde ılık suyumuzu ilave ediyorum. Ilık su kullanmanız şart değil ama ılık su kullanırsanız eğer hamurunuz daha kolay bir şekilde toparlanıyor. Aslında sevgili arkadaşlarım, bu bir gözleme hamuru. Yani birçoğumuz biliriz ki yufka hamurunu, gözleme hamurunu ne kadar çok uzun süre yoğurursak o kadar özlü güzel bir hamurumuz olur. Bu yüzden hamurumu tezgahın üzerine aldım. Bakın bu şekilde hamuru koparmadan katlayarak ben aşağı yukarı 3-4 dakika kadar bu şekilde yoğurdum. Evet, bakın sevgili arkadaşlarım, hamurun kıvamı bu şekilde. Çok yumuşak değil, yani ele yapışmayacak kadar yumuşak bir hamur. Şöyle hamurumu ilk önce toparladım. Daha sonra ikiye bölüyorum ve böyle bezeler yapıyorum. Beze yaparken de dikkatli olalım. Bu hamuru birleştirdiğimiz noktayı mümkünse en alta gelsin. Bu şekilde bezeler yapalım. Yani bezeli bir tariflerde bence bu çok önemli sevgili arkadaşlarım. O bitiş noktası bezenin kenarına geldiği zaman güzel bir görüntü olmuyor. İstediğiniz kadar yuvarlak, pürüzsüz bir hamur açamıyorsunuz. Şöyle geniş bir tabağımın içerisine aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi bezeleri böyle bolca yağ sürüyorum. Çünkü bu tarifimizde oklava yani ilk etapta oklava veya merdane kullanmayacağım. Bunun için bu yağ çok önemli. Hamur zaten yağı gördüğü zaman kendini bırakır. Böylece kolay bir şekilde hamurumuzu açacağız. Şöyle üzerini kapatıyorum hava girmeyecek bir şekilde ve ben 30 dakika yani yarım saat dinlendirdim. İç harcı olarak ben bir bağ ıspanakları böyle daha öncesinden yıkadım, küçük küçük doğradım. İçerisine böyle çok az beyaz peynir ilave ettim ve bir tane kuru soğanı küçük küçük doğradım ve aşağı yukarı 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ile böyle kendini salana kadar kavurdum. Daha sonra baharat olarak ben sadece tuz ve toz biber kullandım. Malzemelerimi ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazacağım sevgili arkadaşlarım. İç harcı tamamen damak zevkinize kalmış. İç harcı olarak ben ıspanak kullandım ama kıyma olabilir, peynir olabilir, patates olabilir. İnanın her şekilde çok lezzetli olur. Ve baharatları damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Ben sadece tuz ve toz biber kullandım ama dilerseniz karabiber, pul biber de kullanabilirsiniz. Evet, bezeleri de şöyle yarım saat dinlendirdikten sonra o tabağın içerisinde kalan yağdan ilk önce şöyle tezgahımın üzerine yağ sürdüm. Mutlaka tezgahın üzeri birazcık yağlı olmalı, yoksa bu şekilde açılmaz. Bakın sevgili arkadaşlarım, aslında çok kolay bir şekilde açılıyor ama tezgahın üzeri yağlı olduğu için hızlı bir şekilde tekrardan toplanıyor. Bu aşamada olabildiğince hızlı olmamız gerekiyor. Yani toplanmadan tekrar tekrar açmamız gerekiyor. Ve hamuru ne kadar böyle incecik açarsak o kadar lezzetli böreğimiz olacak. Bu yüzden yamuk yumuk olsun veya hamur yırtılsın, parçalansın bence hiç sıkıntı değil. Önemli olan hamuru incecik açabilmemiz. İki hamuru da aynı şekilde açıyorum ve buzdolabımın buzluk bölümüne alıyorum. Benim mutfağım çok sıcak oluyor. Bu yüzden ben buzdolabında 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Ve şöyle bir yemek kaşığı tereyağı, yani 75 gram kadar tereyağının içerisine çeyrek
çay bardağı sıvı yağını ilave ettim. Sıvı yağ böyle çıtırlık verirken, kat kat olmasına sebep olurken, tereyağı ise böyle çok güzel bir lezzet verecek. Tabii tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz, ama tereyağı tabii ki çok daha lezzetli olur. Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi bakın sevgili arkadaşlarım, hamurun her tarafına bu tereyağlı sos değerse o kadar lezzetli olur. Şöyle bir rulet yardımıyla kenarlarından kesiyorum. Tam da videomda görmüş olduğunuz gibi ben böyle 5 parçaya böldüm, ama daha küçük daha büyük de dilimler yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde karşılıklı katlıyorum. Daha sonra üstten katlıyorum. Aslında bu çok kolay bir işlem, ama dediğim gibi benim mutfağım çok sıcak oluyor. O yüzden böyle birazcık zorlanabiliyorum açıkçası. Bu şekilde çekiştirerek yaparsanız hamur burada da birazcık daha incelmiş olur. Dediğim gibi hamur ne kadar ince olursa o kadar lezzetli bir böreğimiz olur. Evet, sonuncuyu da bu şekilde katlıyorum ve üzerine böyle katlıyorum. Daha sonra bir servis tabağının içerisine aldım. Üzerini kapattım ve buzdolabımın buzluk bölümünde 15-20 dakika dinlendirdim. Ve diğer hamurumu da aynı şekilde hazırladım. İlk hazırlamış olduğum hamur birazcık böyle toparlandı. Aslında burada biraz daha bekletmem gerekiyordu. Ben 15-20 dakika kadar beklettim, ama bir 30 dakika bekletsem daha iyi olacakmış. Ama dikkatli bir şekilde hamurumu büyütüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir sıkıntı olmadı. Hamurun üzerini, altını birazcık böyle unladım. Dediğim gibi az dinlendirdiğim için, yapışma olmaması için. Eğer tamamen böyle o içerisindeki tereyağı donmuşsa hiç un kullanmanıza gerek yok. Ve merdane ile açıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, burada kullanmış olduğunuz tepsinin boyuna göre açabilirsiniz, ama böyle incecik olursa daha lezzetli olur. Ve daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine bakın bu şekilde yerleştiriyorum. Asıl son şeklini tepsimin içerisine aldıktan sonra böyle elimle düzelterek veriyorum. Daha sonra iç harcının tamamını ben hamurun üzerine alıyorum. Böyle bolca bir iç harcı oldu. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tabii ki söylüyorum, siz iç harcınızı biraz daha azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Her tarafına eşit olacak şekilde yayıyorum. Daha sonra ikinci hamurumu da aynı şekilde açtım sevgili arkadaşlarım. Ve bakın şöyle üzerine yerleştireceğim. Evet, burada kapak resmi almak için ters çevirdim hamurumu. Ve ikisinin aynı boyda olmasına dikkat edelim. Daha sonra ilk önce böyle kenarlarını birleştirelim. Evet, daha sonra yüzeyine ben bir adet yumurtanın içerisine, yumurtanın sarısıyla beyazını ayırmadım. Birlikte kullandım. Yumurtanın içerisine şöyle bir yemek kaşığı yoğurdu ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Ve görmüş olduğunuz gibi böreğimin her tarafına bolca sürüyorum. Üzerini dilerseniz bir çatalla, bıçakla, jilet aparatıyla şekiller verebilirsiniz. Böreğinizin yüzeyine çörek otlu, susam, haşhaş ile de süsleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Daha sonra böreğimi ben bekletmeyeceğim. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirdim. Tabii ki pişme süresi fırından fırına değişebilir. Şöyle bakın, görmüş olduğunuz gibi böyle güzelce böreğinizin yüzeyi kızarana kadar pişirin. Her tarifimde söylüyorum, böreğinizin, çöreğinizin, ketenizin, poğaçanızın pişme süresi fırından fırına değişebilir, ama 20 dakikadan da daha aşağı olmasın. Böyle içini çekmesi için mutlaka 20 dakikaya doldurması gerekiyor. İncecik bir böreğimiz olduğu için çok fazla derecesini çok düşük kullanmadım. 190 derece bence tam oldu. İstediğiniz gibi dilimlere ayırabilirsiniz. Bu arada ben pişirdikten sonra üzerini kapattım. Bir 5-6 dakika kadar kendi sıcağında dinlendirdim. Böylece çok daha lezzetli oldu. Bir bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? O kadar lezzetli bir tarif oldu ki, ve görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde hazırladık. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar.
Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.